Daha videoya başlayamadan pertimiz çıktı. Evet arkadaşlar, bugün yapacağımız şey, şöyle bir şey gösterebilirim size. Bisikletimde artık bir balata değişimi zamanı geldi. Şimdi bunların balatalarını değiştireceğiz. Değiştirmeden önce size neden değiştirdiğimi onu da göstereceğim. O zaman hadi videoya başlayalım. Şimdi ben buradan kameraya da şöyle bağlandım. Görüntüyü teyit etmek amacıyla. Şimdi arkadaşlar, bu benim bisikletim. Ben bunu 2022 yılında aldım. Ve aldığımdan beri balatalarını hiç değiştirmedim. Şimdi bu yaptığı sesi öncelikle bir dinleyelim. Ondan sonra da videonun devamına başlayalım. Şimdi şöyle kamerayı şuraya koyayım. Kamera böyle duracak. Ben bisiklette size nasıl bir ses yaptığını göstereceğim. Bakalım böyle çıkıyor mu? Hayret, şu an ses yapmıyor. Şimdi tekrardan geliyorum. Kutunun orada tam fren sıkacağım. Tam fren sıktım ve durmadı. Bunu normalde arkaya bile kaldırıyor olması lazım. Yaklaşık 10 kilometre hızla gelmeye çalışacağım biraz daha geriden. Şu sesi duydunuz mu? İşte aradığımız ses bu. Birazcık demek ki ısınması lazımmış. Yeterince duydunuz siz. Hop. Şimdi gelelim cihazın başına. Evet, şimdi başlayabiliriz. Birkaç tane ekipmanı alalım. Şu takım çantamızı alalım. Şimdi bu. Şimdi frenleri öncelikle size bir göstereyim. Bunlar Shimano'nun MT200 denilen hidrolik disklerin girişi. En baz versiyon diyebiliriz. Ama çoğu papuç frenden, mekanik diskten de iyidir. Onu da söyleyeyim. Ne demiştik? Bisikleti 2022 yılında aldık. Bayağıdır biniyorum. YouTube'da gözükmese de, oraya atmasam da bayağı bir sürüyorum ben bu bisikleti. Şimdi bu balatalar arkadaşlar birebir üzerine gelenle aynı değil. B05S bunların içinde çıkan balataların üzerinde yazan rakamlar. Ama şimdi hemen size şuradan ben göstereyim. 5 Alix diyor. Evet, 475 TL şu an fiyatı. B05S bunun şeyi. Alix olan da son güncellenmiş versiyonu. Şimdi şöyle ops, fırladı. Bakın, B05S Alix versiyonu. Bunun içinde zaten reçine ile metal olayının yüzdesi biraz daha değişik, farklı. Yani metal içerik biraz daha yüksek. Şeylerde daha yüksek fren kuvveti istenilen, özellikle dağ bisikleti, dağ civarı şeylerinde bunlardaki metal miktarları daha da yükselir, ama tabii ki üzerindeki rotor bunu karşılamayacağı için biz aynı serinin daha geliştirilmiş olan versiyonlarını aldık. Yanlarında pin ve ayırıcı metal geliyor olması iyi. Hatta fazladan bile var burada. Çoğu satıcıda bir kutulu kutusuz olayı var ama ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Kutusuz gönderiyorlarmış galiba. Bunun böyle büyük kutularda yüzlü paketler halinde geliyormuş. Kutusuz bir şekilde naylona koyup gönderiyorlarmış. Benim satıcım bu şekilde orijinal kutusunun içinde gönderdi. Şuradan alyan takımımızı alıyorum. Burada MT200 frenlerimiz. Hemen şuradan bir alyan seçimi yapalım. Bakalım kaçmış bu şeyleri. Hop. Telefon düştü. Evet, 5 numara alyan. Bunu buradan söküyoruz. Biraz gevşetelim. Sonra uzun kulayla sökelim. Tabi bunları en son yine ben bir söküp bir ara kontrol etmek için
Temizlemek için söktüm. Sıkarken de nasıl sıktıysam feci sıkmışım ya. Şimdi şuradaki kulağı yamultacağız. Buradaki parçaları dışarı alacağız. Sonra eski yeni karşılaştırması yapıp yerine takarız geçer. Buralarda da ufak bir rotor üzerinde temizlik yapmamız lazım. Bakın buraya bir yağımsı bir şeyler bir yerlerden gelmiş. Bunu da bir ayrı bir incelemesini yaparım size. Şöyle çekiyoruz. Direkt attık bunu. Vurduk şöyle. Hop. Dağıldı. Şimdi bunun orijinalinde böyle arası yarık bir şekilde değil. Onu ben yaptım. Onu baştan söyledim. Yani herhangi bir amacı da yok. Sadece yapmak. Biraz temizlik. Şimdi eski, yeni. Şuradan görebiliyorsunuz ne kadar şey olduğunu, fark olduğunu. İşte içindeki metal parçacıklarının boyutları da gözüküyor burada. Farklı farklı. Kodlarına bakıyoruz. B01S resin, B05S resin. Aynı modelin güncellenmiş versiyonu. Yani muhtemelen yeni 2000 MT200 serilerinde bu geliyordur. Şimdi 2 tane aldık. Kıstırıcıyı aldık. Bir tane de buradan şu zımbırtıyı aldık. Şuradan pistonumuzu geri açtırıyoruz biraz. Yaşmak lazım. Şurayı tutabilirim. Madem. Başka temizleyelim. Tamam bence yeter. Bunlara sağ sol yön fark etmiyor diye biliyorum. Şöyle 2 tanesini alıyoruz. Şu ayırıcı mandalımız bunların ikisinin arasına geliyor bakın. Şöyle bunu aldık koyduk. Bunu da aldık bunun üstüne koyuyoruz. Böyle deliği gördük. İleri geri ön arka yok. Buradan yerine sokuyoruz. Şimdi yeni pilimizi de şu delikten içeri hem ayırıcıdan hem de balatalardan geçecek şekilde ayarlıyoruz. Hop. Sonracığıma şunu şöyle yakalayıp ve işte tamam. Şimdi şunu buraya soktuk. Böyle odamızı tutacağız şimdi. Tabii birkaç tane işlemimiz var ama buradan ayarlaması lazım. Rotora da çok fazla müdahale etmemeye çalışıyorum. Sağa sola eğilmesin diye. Gevşeteyim. Şunu da yakın bir yere kadar sıkalım. Buraya gelince niye bu kadar sertleşiyor acaba? Şimdi bakın şu an bu oynuyor, tamam mı? Yukarı bak. Sağa sola oynuyor. Ben bunu şimdi sıkacağım. Sıkılı bir şekilde de bu balatayı
buraya sıkıyorum. Çünkü sıkmadan sıkarsam bir kenarda kalır. Bu sefer rotor sürter. Tabii onun kontrolünü yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle. Ve çiçek gibi. Sürtmemiz yok şu an. Şimdi biraz daha bunu yine sıkıyorum. Ve frenlerimi sıkıyorum. Tekrar çengeliyorum. Mis gibi. Bakayım. Bakın fren sıklığı da artmış. Normalde şuraya kadar sıkılıyordu. Yani yağ eksikliğinden değil, baltaların gidişinden. Şimdi bu fren, baltalar eğer gidik olsaydı şurası şuraya kadar geliyor bakın. Şu kadar fark ediyor. Tamam. Ön frenle işimiz bitti. Şimdi geçiyoruz arka fren. Neyse bir çekim olsa arkadaşlar bahçemizi gösterelim size. Buyurun. Limon ağacımız var. Limon. Burada. Burada var. Bakın biberlerimiz, çiçeklerimiz, adını bilmediğim şekilde domateslerimiz var. Kadife çiçeğiymiş, rejiden geldi. Buralarda çilekler vardı, öldü gitti. Yenilerini ekeceğiz. Şurada duruyor. Domates, salatalık. Şurada işte hanımın 2-3 tane ekipmanı. Bir de benim şu ambarın içinde komple ekipmanım var. Ya böyle bir şey. Ya seviyoruz bu hayatı. Bizimkiler daha teknik tabi. Evet şimdi geçiyoruz arka tekere. Evet. Şöyle arka frenini de elimize aldık. Bakın bunun iç tarafı daha çok gitmiş. Yani bunları tabi söküyorum, takıyorum, bakım yapıyorum biraz bir şeyler ama tabi ayarlayamadığımız bazı noktalarda da böyle oluyor yani. Bunu böyle ittirdiğiniz zaman frenin şuradaki yağ haznesine yağ geri gidiyor. Bunu böyle yapmazsınız. Balatayı çaktığınız zaman buraya rotorun arasına sokamıyorsunuz bunu. Diğer balatalarımızı alalım. Bakın onun metal şeyleri daha farklı yani belli oluyor. Fren konusunda da tabii ki yapay zekadan biraz destek aldım. Orada da hissedilir bir derecede bayağı bir fark hissedeceğimi söylüyor. Göreceğiz. Normalde bu şeyi açık alanda yapmak isterdim ama işte alet, edevat, taşı oraya getir, buraya götür. Bir sürü iş çıkartıyor bana. Ve ben de hobim çok olduğu için böyle hepsini fazla ilgilenemiyorum. Evet, şimdi şöyle üstü doğru çeviriyorsunuz. Uzun çöpü. Kısa çöp, uzun çöp misali. Dışa doğru hop. Şöyle bir de şuradan şöyle. Hop. Tamam. Bence oldu. Şimdi burada yeterli boşluk. Sanki yok gibi ama bilmeyelim. Sanırım biraz daha açtırmak gerekecek. Burada düz ağızlı bir tornavidadan yardım alacağım. Umarım balataları patlatmadan yapabiliriz. Şöyle azıcık gidiyor. Balatalarımızı takalım. Arka teker kontrolü yapalım. Ops. Hava yapmış. Evet şimdi araları biraz açıldı.
Sürtme kontrolü. Tabii balataların bir yemesi lazım abi bir şey. Evet şu an şey olmamışlar daha. Evet. Yakalamaya başladı. Bir süre şimdi gezince bu şey olur, anlaşılır. Amortisör kaçırıyor galiba. Problem üstünde problem. Evet. Tamam. Şimdi işler bu kadar. Balata değişimini yaptık. Bir sonrakinde de farklı işlemlerle bakalım ne yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz.